kendi isteğinle gelmiş gibi duracaksın. Tamam mı anneciğim? Ama birinci bölümde Aşil benim yanımda durdu. Onunla birlikte çektik. Sen hayırsız evlatlığa devam mı edeceksin? It Welcome to Derry'nin ikinci bölümü geldi. Hayatımda ilk defa korku dizisi izliyorum. İkinci part bir noktada da bu video. Hoş geldiniz. Ben Saadet. Hazırsanız başlayalım. Ben bu sefer çok hazırım. Kulaklığımı takıyorum. Kameramı da ayarladım. Tamam başlayalım. Gönder gelsin. Aynı yeri farklı bir açıdan çekmişler. Çocukları nasıl parçaladığını izliyoruz. Daha odak bir planla. Tuttuğu elinde kalmıştı kızın. Introya bakar mısınız? Sanki böyle bir aile filmi izleyeceğiz. Şimdi ben It filmleriyle, It yapımlarıyla ilgili herhangi bir şey bilmediğim için tamamen sıfırdan çözümlemeye başlıyorum bu dizide. Çözmeye çalışıyorum. Dikkatli bakınca o kadar da aile çocuk odaklı değilmiş. Şirin ve güzel gözüken şeyin arkasındaki korkuyu veriyor bize. Intro en azından. Şirinlik ve böyle dehşeti harmanlamışlar. Çok nostaljik ve şirin bir noktada arka planı çok iğrenç olan bir introydu. Sanarsın Twilight Edward Bella sahnesine giriş yapacak. Komiser beyleri görüyoruz şu anda. Şakayla karış konuyu konuşuyorlar. Siyahi genç arkadaş bir şekilde evine dönmüş. Yani introda full çocuklar vardı. Muhtemelen çocuklar üzerinden bir muhabbet mi dönüyor? Buraya taşınıyorlar. Okey. Tamam. Birinci bölüm de böyle sakin başlamıştı. Çocuklar ebeveynlerinden farklı oluyor bir noktada. Her bölüm zorbalıkla başlıyor. Ay bu nasıl müdür, suratında meymenet yok. Dizinin en sevdiğim yanı müzikler oldu. Ay şu kızın arkadaşsızlık çaresizliği. Ekibe yeni birisi katıldı. Bakalım bu sefer kimler ölecek? Yani sınıfa yeni gelmiş bir velet var. Sen nasıl hocasını direkt zorbalayıp otorite kurmaya çalışıyorsun? Otorite zorbalamakla, sert davranarak, kötü davranarak mı kurulur? Yine bir duyaringo. Kur mesela, şimdi otorite kur. Çocukla dalga geçiyorlar siyahi olduğu için. Binbaşı var ya, acayip otoriteli. Sadece alt üst ilişkisinden dolayı nerede duracağını çok iyi biliyor. Ay bu kadın çok güzel ama. Şehre bir yabancı gelir ve hikaye başlar. Tolstoy'un en sevdiğim cümlesidir. Birçok filmin, kitabın, olay örgüsü, akışta bu şekilde başlıyor zaten. Al işte yaşlı teyze kafası. Yaşlanınca şöyle tek bir pencereden bakan bir tip olacağım diye o kadar korkuyorum ki. Bu bölüm birazcık duyarlı mı başladık acaba? Ay dövüyorlar çocuğu. Velede bak, velede nasıl dikleniyor. Çak kız ağzına bir tane. İnsanlar harbiden canavar gibi ya. Bu kadını izleyiciye tam olarak aktarabilmek için duyarlı bir başlangıç yapmışlardır. Yani izleyicinin duyar çerçevesine girebilecek şeyleri vermişlerdir. Söylemiyor annesine zorbalandığını, kıyamam. İlk bölümde ızdırap ızdırap diyordu ya, adam da eşine şu anda şey diyor, hani ızdırap çektiren ben miyim diyor. Kadın da az önce zorbalanan bir çocuğu kurtardı bir noktada. Kadının başına bir şey gelecek. Bu adam da, kocası da bu şekilde dahil olacak. Al, müzik geliyor. Arkadan gerilim tonu geliyor işte. Al. Ne? Yatağın alttan biri vuruyor. Ay hayır ya. Çarşaf bitmiyor. Klostrofobi. Allah'ım sahneye bak. Tam klostrofobik bir sahne. Tövbe estağfurullah. Bu ne? Ronnie'nin vicdanı mı oluyor? Ay. Çok kötü. Bak korkunç değil ama acayip rahatsız edici. İllüzyon görüyor. Gördüğü şey gerçek değil. Kas katı kesildim. Bak yemin ediyorum kas katı. Şöyle duruyorum yani. Patlamış mısır yerken izlememeniz gereken o dizi. Kanun hüküm sürmüyor mu deriden? Size musallat olsun işte palyaço reis. Gelsin sana musallat olsun mesela. Sen uğraş onunla. Niye masumlar uğraşıyor mesela? İyi bir yazarın kaleminden çıktığı buradan belli. Korku deyip sadece tek bir bö diyerekten seyircisini hedef almıyor. Birçok şeyden bahsediyor. Birinci bölümde böyleydi mesela. Bu da sana kapak olsun. Öyle geçerler işte. Bak bir de şaka espri yapıyor kendince. Bütün benzin atmak görünüyor. Ay kusacak. Hiç bakamam. 1960'lar böyle renkli cıvıl cıvıl mıydı ya? Her şey böyle steril bir düzen içinde filan. Tonu çok iyi vermişler ama gerilim tonunu. Çok güzel bağlamışlar. Hem sahnenin içinde hem de bir o kadar dışında. Diğerinden hoşlanıyormuş. Akıllı çocuk seni, zeki çocuk. Sorunların ortasında siyahiler olduğu için hep siyahiler bu yüzden mi sevilmiyor demekti bu. Zaten bir ekip kuruluyor bölümün başında. Bölümün sonunda o ekipten 2 kişi falan kalıyor. Bu şey canavar mıdır nedir? It. Çocuklardan beslenen bir şey mi? Şimdi Ronnie kinlendi ya. Yeni It o mu olacak acaba? Bir önceki tepki videomda yorumlarda biz şunu tartıştık. Öncesinde It 1 ve 2 izlememi önerdiniz ama bir kesim de diyor ki hayır, çok doğru bir yerden başlıyorsun. Zaten bu dizi öncesini anlat. Sonrasında It 1 ve 2 izleyebilirsin dediniz. Bu videonun altında yorumlarda ona bir netlik getirebilir
konuşabilir miyiz acaba? Teşekkürler. Ay adamı götürdüler boş yere. Şu sorgulayan adama musallat olamaz mı o it denen şey? İt oğlu it. Ay bu kız çok kinleniyor. Bayağı kinlendi. Anladığım kadarıyla bu ikinci bölüm olay örgüsünü, kurguyu oturduğu bir noktada da derinleştirip gelecek bölümlerle bir bağ kuran bir bölüm. Yani şu an bir tık gerildik ama öyle korku morku falan yok yani. Güzel izlenir. Birkaç kolda birkaç hikaye ilerliyor. Güzel. Bu binbaşı siyahi abi çözecek bütün meseleyi. Şuraya yazıyorum. Korkusuz adam deyince aklıma Daredevil geliyor ya. O kadar bütünleşmiş. Ay. Bu mağdur kız şey içinde hayat bomboş. Tek bir şey söylese tekrardan o deli damgasını yiyecek. Ya kasabanın atmosferi o kadar steril duruyor ki. Ama insanların bakışları acayip sinir edici. Lily'ye çok üzüldüm ya. Emzikli veledi niye bu bölüm hiç göremedik? Balık kafası öyle mi kesilir ya? Manyak. İllüzyon görmeye başlıyor. Kızım çıkıp gitsene, ne dolanıyorsun hala? Listeye bakıyor. Alma. Adamların reyondan böyle çıkıp kendini sallaması çok komik. Kızın arkasında adam belirdi ya, ben de hemen kameradan arkamı kolladım. Bu da şeyin vurgusu mu acaba? Hani ergenlikte hissederiz ya. Herkes bana bakıyor. Bırak her şeyi, çık dışarı temiz hava al ve o kasabayı terk edin. Gerici. Fısıltılar acayip gerici oluyor. Ama illüzyon görüyorsun. Bence dümdüz ilerlersen bir sorun olmayacak. Onları görüyor. Kahvaltılık gevreklerin üstünde. Turşuların arasında kaldı. Ya bu kızın zaten turşu travması var ya. Ay kavanozun içinde. Düştü. İğrenç bir sahne. Beetlejuice'daki Monica Bellucci'nin yüzünü zımbayla birleştirmesi gibi bir sahne ama bu daha iğrenç. Ay. Daraldım bir ama iğrenç. Aa, bu korku değil, bu iğrenç bildiğiniz. İllüzyon bitti. Ve bu illüzyonu sadece çocuklar görüyor. Sinemada travmatize olmuş olanlar. Ronnie ve Lily. Yeni karakterler de girdi ama onların kilitleri herhalde 3. bölümde açılacak. Daha çok hikayenin yani ana gövdesine daha doğrusu odaklanmışlar. Bir müddet turşu yiyemeyeceğim ama sanırım. Bu komutan bence biliyor bu mevzuyu. Binbaşıyı çağırıp diyor ya, bir silah arıyoruz, uzun zaman önce deriye gömülmüştü bu falan. Dereye değil deriye. Tamam, cringe'leşmeyeceğim de muhtemelen bundan bahsediyor. İllüzyonların asıl kaynağından bahsediyor muhtemelen. Ve bu yüzden de binbaşıyı test ettik falan filan yaptı böyle. Ay, Lily'yi mi yolladılar tımarhaneye? Kıyamam ya. Ay adamların suratlarına bak zaten. Korkunç ya. O bunların anneleri hiç anaç filan değil ha. Böyle insan okşar, ne oldu kızım, deli misin sen, bir kendine gel, al bir su iç, hava al der. Aynen böyle, olmadı bir iki tokat atar kendine getirir yani bizim annelerimiz bence. Aa. Emzikli velet hani biniyor ya bir arabaya, otostop çekiyordu. Sonra o arabada bir kadın doğuruyordu ve yarasa bebek çıkıyordu. 5 başlı. Onun gömüsünü buldular. Böyle korkup tüyleri diken diken eden bir bölüm değildi. Ama bir noktada da merak unsurunu üst düzeye çıkarttı. Ya benim için en azından. Hani dizinin arka plan hikayesi zaten ilk bölümde beni kendine çekmişti ve demiştim ki tamam, ben bu diziyi izlemeye devam ederim. 1. bölüm videosunu çekip bırakmam dedim. Şimdi 2. bölüm izleyince daha da bir yükseldi bu duygu, istek. 3. bölümü merakla bekleyeceğim. Tonu hoşuma gitti. Hani sadece böyle dabbe gibi böyle falan ya da bir anda bö diye çıkan şeyler yok. Farklı kombinasyon yapmışlar. Her karakterin arka planda bir hikayesi var. Lily'nin, Ronnie'nin, yeni gelen Will'dı galiba karakterin ismi, onun. Çocuk oyuncular çok iyi bu arada ya. Hani direkt onlarla iletişim kuruyorum. Hani fark etmediyseniz söyleyeyim. Dizi izleyicisini kendisine çeşitli noktalardan bağlıyor. Karakter gelişimleri böyle minik minik veriliyor ama 1. bölümde mesela yetersizdi diyeceğim karakter gelişimi 2. bölümde tamamlanıyor. Ya da böyle dizinin akışında hiç önemli rolü olmayan, sadece bir figüranmışçasına rol alan karakterler de var ama onların o kadar boş olması bana batmadı açıkçası. Aksine çok iyi geldi. Yani mesela Lily'nin annesinin travmatik geçmişini şu an öğrenmek istemezdim. Bir şeyi merak ediyorum ya dizi izlerken. Dizi aslında çok öncesinde mesela 20. dakikada benim bir şey merak etmemi istiyor. Bunu 5. dakikada zaten altyapısını veriyor. 20. dakikaya geldiğimde zaten evet ya, kim bu, ben de en başından beri merak ediyordum moduna giriyorum. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Ben sevdim bu diziyi. Evet korkuyorum ama minicik ufacık
birazcık bir gerildik ama onun dışında iğrençti. Turşu sahnesi gerçekten çok kötüydü. Bir de Lily'nin travmasından yola çıkarak yapılmış ya o sahne. O da zaten korkunç olma dozunu veriyor ama o kadar ürkütücü değildi. Lily karakteri için tabii ki de çok kötü bir şey bu. Hani o gördüğü illüzyon onun travmalarına travma katıyor ve annesi de yallah tımarhaneye diyor. Yeni giren çocuk oyuncular oldu, karakterler. Onların hikayelerinin derinleşmesini ve olay akışındaki yerlerini çok merak ediyorum. Binbaşı bildiğiniz hikayenin merkezinde. Birinci bölümü izledikten sonra bu kadar heyecanlanmamıştım ama ikinci bölümü izledim, bitirdim. Şu an pek bir şey vermedi ya ama birçok şey de verdi. Merakımı uyandıracak şeyler verdi daha doğrusu. O yüzden de üçüncü bölümü heyecanla bekliyorum. Siz bölümü beğendiniz mi? Bir yorumlarda buluşabiliriz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma lütfen. Arada canlı yayınlar da yapıyorum. Kanalımın bildirimlerini açarak yayınlardan da haberdar olabilirsin. Eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bakma cesaretini hiç kaybetme.